Merhaba, ben Uğur Kılcı. Bugün HTML ve CSS ile yaptığım bir tasarımı nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Önce tasarımı inceleyelim, bakalım nasıl bir tasarım yapmışım. Şöyle bir tasarım yaptım. Siteye girdiğimizde yan tarafta bir adam var. Gözlerinden şimşekler falan çıkıyor ve bir şeyler yazıyor buradan. İletişime basabiliyorsunuz. Vesaire vesaire, böyle bir web sitesi tasarladım. Peki bunu nasıl yaptım? Nereden ilham aldım? Önce ilham aldığım yeri söyleyeyim. Avars.com diye bir internet sitesi var. Bu internet sitesinin özelliği dünyanın en iyi web tasarımlarının yayınlandığı web sitesi olması. Siz buraya girdiğinizde en iyi tasarımları burada görebiliyorsunuz. İsterseniz kendinizin iyi tasarım olduğunu düşünüyorsanız şuradaki tuşa tıklayarak kendi web sitenizi buraya ekleyebiliyorsunuz ve insanlar sizi oyluyor. Ona göre iyi mi kötü mü ölçebiliyorsunuz. İşte bu sitede çok havalı tasarımlar var. İşte o havalı tasarımlardan bir tanesi de Two Birds isimli şöyle bir web sitesi. Burada çok hoşuma gitti. Şurada iki tane kuş var. Aşağıya doğru indiğinde farklı şeyler de çıkıyor ama sadece şu kısım benim çok etkilediği için ben de bunun gibi bir şey yapmak istedim. Öncelikle bir web sitesi tasarımı yapacaksınız. En çok göze hitap edecek şey yazı tipidir. Bu yüzden ben de bu yazı tipini öğrenmek amacıyla sağ tıklayıp öğeyi incele deyip yazı tipini öğrendim. Yazı tipinin adı Poppins'ti. Peki ben bu Poppins'i nereden bulacaktım? Ben de gittim Google Font'a Poppins diye yazdım ve bu yazı tipine ulaştım. İstediğim, hoşuma giden yazı tiplerini şuradan ekledim. İtaliği var, kalın var, daha büyüğü var, daha küçüğü var. Onları buraya ekledikten sonra şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Buradan bizim eklememiz gereken bir takım kodları gösteriyor. Ben bunu buradan kopyaladım ve geldim stil dosyamın içine yapıştırdım. Peki stil dosyamın içine yapıştırdıktan sonra ne yaptım? Bunu yıldız işaretinin içerisinde sitedeki tüm yazılar Poppins ailesine aittir diye işareti koydum ve siteye girdiğimde şöyle tatlı bir yazı karşıma çıktı ve çok hoşuma gitti. Bunun dışında grid sistemini oluşturmam gerekiyordu. Grid, yani şuradaki kolonlar var ya, yan tarafı boş, üst tarafı boş. Bunu nasıl yaptım? Onun için de Bootstrap kullandım. Bootstrap'i sayfaya şu şekilde dahil ettim. Şurada Bootstrap'imiz var. Ardından belki ikon kullanırım diye içeriye Font Awesome ekledim ama ikon kullanmadım açıkçası. Daha sonra ben içeriye bir tane resim eklemek istiyordum. Aklımda resim vardı. Çünkü Two Birds şurada bir resim var. Gerçi bu bir animasyon şeklinde hareket ediyor. Dedim acaba ben de animasyon bir şey mi yapsam deyip Mixkit Joe'ya girdim. Mixkit stok içeriklerin yayınlandığı bir web sitesi. Siz orada müzik stokları, ses, tema, fotoğraf veya video stokları bulabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor. Çok kaliteli içerikler var. Girip orada ücretsiz içerikler alabilirsiniz. Ben de karıştırdım. İçerisinde şöyle bir video gördüm. Dedim Allah'ım, bu video nasıl bir manyak video. Hemen bunu almalıyım deyip şuradan Download Free Video tuşuna tıkladım. 1080p HD versiyonunu indirdim. İndirdikten sonra onu geldim CDN klasörünün içerisine ekledim. İşte onu da tam da burada ekrana yazdırıyorum. Ama nasıl yazdırıyorum? Öncelikle iki tane kolon oluşturdum ben burada. Bir sağ tarafta bir sol tarafta şeklinde iki kolon oluşturdum. Sağ tarafa bu videoyu ekledim. Ancak videoyu eklediğimde video çalışmıyordu ki normal olarak. Çünkü ben ona şey demedim. Videoyu açar açmaz hemen başla demedim. Onu başlayabilmesi için autoplay dediğimiz şu kısmı yazmamız lazım. Sayfaya girer girmez otomatik başlatması için. Daha sonra o başlattığında başlıyor ve bitiyor. Ben bunu istemiyordum. Sürekli olarak dönsün istiyordum. Bu yüzden loop kodunu buraya ekledim. Sürekli olarak dönmesi için. Bunu da ekledikten sonra videoda yine bir sıkıntı vardı ki sizde de sıkıntı olacaktır. O da videonun boyutu. Nedir bu videonun boyutu mevzusu? Video kocaman bir video. Siz buraya siteye koyduğunuzda tamamını kaplıyor ve bunu kaplamaması için ne yapmamız gerekiyor? Bunu ölçeklendirmemiz gerek. Ben de diyorum ki genişlemesine %100 ver. Ben bunu yaptığımda şuradaki alandaysa eğer video o alana göre konumlandıracaktır. Ve o da ona göre konumlandırdı. Ancak hala aşağıya doğru taşıyordu. Ben bunu taşmasını istemediğim için yüksekliğini 450 piksel verdim. Daha sonra bir baktım ki buradaki tuş pembe olduğunu gördüm. Ya ben pembe renk koyamazdım buraya. Çünkü burada gördüğümüz renk daha çok turuncumsu, kırmızımsı bir renk. Ki ben de ona hitaben geldim. Şuraya orange red dediğimiz o tonu koydum. Turuncumsu, kırmızımsı rengi kattım. Daha çok alevlerde görürsünüz. Alev derken çakmağı göstermem. Neden bunu yaptım? Çünkü gözlerinden o ışık çıkıyor bizimkinin. Ben de onu buraya getirdiğimde, üzerine geldiğinde hafif bir animasyonla
kendisi geçiyor. Bu animasyonu ben kendim vermedim. Bu animasyon Bootstrap'in kendi içerisinde var olan bir animasyon. Bu yüzden bunu buraya kullandım. Ancak siz kullandığınızda bu butonu elde edemeyeceksiniz. Niye? Çünkü ben border radius verdim ve içinde de bir padding, bir iç boşluk kısmı verdim. Nedir bunlar şimdi? Padding iç boşluk 15'e 30 dedim. Nedir bu 15'e 30'luk mevzu? Yukarıdan ve aşağıdan 15, yanlardan 30 demek istedim ben aslında. Ve bu kodu yazdıktan sonra aynı benim söylediğim gibi bu kısma geldi. Ayrıyetten border radiusu da 16 piksel dedim. Şöyle bir kıvrımken böyle bir kıvrım haline geldi bu da. Bu da hoşuma gitti tabii ki. Şuradaki yazıya ise boyutunu 23 piksel yaptım. Çünkü gözüme çok küçük geliyordu. Hepsi çok büyüktü ama o küçük geliyordu ve hoşuma gitmiyordu. Ben de ona göre düzelttim. Ben bunu düzelttim bunu. Siteyi alın böyle kullanın, çalışır. Yani resmen bu site çalışır abi. Hem basit bir site, hem havalı bir site, hem minimal bir site, hem modern tasarıma uygun bir web sitesi. Bu siteleri daha çok sanatçılar falan kullanıyor. Çünkü sanatçılar. Bu siteyi yapmak o kadar basitti ki benim için. Kaynak dosyalarını aşağıya koyuyorum. 5 liradan satıyorum. Basit olduğu için 5 liradan satıyorum. Ama uğraştırıcı böyle manyak tasarımlar istiyorsanız işte o zaman farklı olur. Ve her zaman olduğu gibi bu tür videoların gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, bir sonraki videonun konusunu yoruma yazmayı ve hala kanalıma abone değilsen aşağıdaki kırmızı düğmeye basarak kanala ücretsiz abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala katılmayı unutmayın. Güle güle.